Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Merhaba, ben Güneş. 24 yaşındayım. 18 yaşımdan beridir annemi arıyorum. Yıllarca annemi ölü bildim. Yaşadığına dair hiçbir şekilde resmi bir belge yok. Lütfen annemi bulun ve bana getirin. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir kız çocuğu için anne figürü hayati önem taşımaktadır bana göre. Çünkü bir kız çocuğu için anne demek, gelecekte kendini göreceği, idealize ettiği kişi demek. Gelin şimdi sizi annesini hiç görmemiş Güneş Hanım'la tanıştırayım. Ben 24 yaşındayım. 24 yaşıma kadar hiç annemi bilmedim. Bana hep öldü dendi. Peki annen hakkında ne biliyorsun? Babamın bana dediği annen öldü. Halamın dediği babanın davranışları yüzünden anneni terk etti. Yani ikisi de beni çelişkiye sokuyor. Bazen duyduklarınızla gördükleriniz farklı şeyler olabilir. Emine Hanım bize kızının ondan koparıldığını söylemek istiyor. Fakat kızı bize neler anlattı? Annem beni bırakıp gitti dedi. Çocuğu nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bana öldüğünü söyledi. 24 yıldır kızını öldüğünü zanneden Emine Hanım birazdan kızına kavuşacak. Güneş hoş geldin. Hoş buldum Aslı Hanım. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Olan biteni biraz biliyorum, başından geçenleri ama izleyicilerimizin de duyması için programımıza neden başvurdun? Aslı Hanım şöyle söyleyeyim. Ben 24 yaşındayım. 24 yaşıma kadar hiç annemi bilmedim. Bana hep öldü dendi. Hani mezarını dahi bilmiyorum. Hani en azından dirisini göreyim. Ya da ölü yaşıyorsa gideyim elini öpeyim. Ama hiçbir şekilde rastlayamıyorum kendisine. Ölmüş olma ihtimalini düşünüyorsun. Yani ben içimden Yaşıyor mu, bir ses yaşamıyor mu bilmiyorsun. bana ölmedi diyor. Yaşıyor diyor. Peki hiç mi görmedin anneni? Hiç görmedim. Peki kiminle birlikte büyüdün? Beni babaannem büyüttü. Sonrasında babamla yaşadım. Hani kendim bildim bile babamla yaşıyorum. Hayattalar mı onlar? Babam vefat etti. Peki hani onlarla büyüdün, onlara hiç annem nerede diye sordun mu? Babama her seferinde sordum. Hani bana dediği şey ölenle ölünmüyor. Ne yapacaksın? Hani mezarını dahi göstermedi bana. Her sorduğumda geçiştirdi beni. Onlar sana öldüğünü mü söylediler annenin? Ya babam, annem işte öldü. Hani ne yapacaksın vesaire bana hep böyle söyledi. Net bir cevap vermediler. Net bir cevap asla vermedi. Hani mezarı içinde bir Edirne'de dedi, bir Çankırı'da dedi. Hani hiçbir şekilde ben mezarını rastlayamadım. Babaannen de mi böyle cevaplar veriyordu? Ben babaannemi zaten çok hayal meyal hatırlıyorum. Hani sonrasında babamla yaşamaya başladım. Ben ilk başlarda zaten babaannemi annem biliyordum. Öyle mi? Hani babamla da sonradan işte babam evlendikten sonra tanıştık. Hani öyle beni yanına aldı. Bir dakika, baban evlendikten sonra kiminle tanıştın? İşte ben normalde babaannemle yaşıyordum. Tamam. Babam, dedem vefat ettikten sonra hani babaannem yükü hafiflesin diye geldi beni aldı. Hani yeni evin, yeni annen diye de üvey annemle tanıştırdı beni. Bir de kız kardeşim oldu sonrasında. Sen o kadına mı anne demeye başladın? Babanın yeni eşine. Ben o kadına anne demeye başladım. Hani öz annem için de bana öldü senin annen bu dedi. Şu an ne babaannen ne de baban hayatta değiller. İkisi de sizlere ömür. Başın sağ olsun bu arada. Teşekkür ederim. Peki annen hakkında ne biliyorsun? Yani annen hakkında sana ne anlatıldı? Ya annem hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hani halama rastladım, sonradan kayıp halamı buldum. Babamın rehberine gezinirken. Babamın bana dediği annen öldü. Halamın dediği babanın davranışları yüzünden anneni terk etti. Hani ikisi de beni çelişkiye sokuyor. Ama zaten babam yıllardır tutarsız davrandı. Hani ben de artık gelmişim 24 yaşına. Hani aklı başında bir insan olarak diyorum ki hani bu kadar tutarsız konuşuyorsa bu işte bir yalan var zaten. Hissettin sen zaten. Hissediyorum ama yalan. istemsizce. Peki ne zaman anneni aramaya başladın? Ya şöyle söyleyeyim hani sizlere saçma gelebilir. Hani ben 18 yaşlarındaydım. Anneler günüydü. Hani arkadaşlarım falan böyle kimisi annesinin cenazesine gidiyor, kimisi hep beraber yemeğe gidiyorlar, böyle ailecek kutluyorlar. Ama hani benim öyle bir durumum yoktu. Hani ne mezarını biliyorum, ne
ne şeyini biliyor, hiçbir şeyini bilmiyorum. Hani ben de dedim babama, baba dedim hani nerede söyle, yalvarırım söyle, ama babam hiçbir şekilde söylemedi. Hani bu şekilde hani ben de Sen de merak kendim ediyorum. mi aramalıyım diye Ya, o zamandan beri araştırıyorum hep ama hiçbir şekilde bulamıyorum. İşte ondan sonra babamla tartıştım. Babam bana hiçbir şekilde net bir şey söylemeyince ben dedim telefonunu artık karıştıracağım. Hani Babanın babam- telefonunu mu? evet. Hani telefonda gezdim, hani rehberinde ne var ne yok. Ondan sonrasında ayıptır söylemesi siz diye kayıtlı bir telefon numarasına rastladım. Hani neden dedim, çünkü babam hakkında açıkçası hiçbir bilgiye sahip değilim. Hani dedim ki bir durum var. Yüksek ihtimal kimseye durduk yere diye kaydetmez. Ertesi gün kendime söz verdim. Dedim dükkana geçeceğim. Ben o numarayı arayacağım. Aradım. Telefonda bir adam çıktı. Bana eniştem olduğunu söyledi. Halamın eşiymiş ve kayıp halama o şekilde rastladım. Yani babam halamdan hiç bahsetmemişti bana. Yani ben bir halam olduğunu bilmiyordum. Baban halanın eşini öyle kaydetmiş. Telefon rehberine. Sen de şüphelenip, işkillenip numarayı aldın ve aradın. Halanın eşi çıktı o. Ya ben başta halam olduğuna inanmadım. Ondan sonrasında bana halamla konuşacağım, halan sana mesaj atacak dedi. Babamdan gizli bir şekilde halamla biz görüştük, buluştuk. Ben tüm detayları halamdan öğrendim. Ne dedi halan sana? Halam bana annemin babam yüzünden evi terk ettiğini ama çok fazla bir şey bilmediğini ve anlatamadığını söyledi. Hani biliyorum, aslında bir şeyler de biliyor gibiydi ama anlatamıyordu. Hani babamdan mı korkuyordu? Korkuyor muydu? Baban öfkeli biri miydi? Babam yani bana çok yansıtmıyordu. Yani bilmiyorum, duygusuz bir adamdı. Hani bana sevgi göstermezdi. Ama halamın anlattığı kadarıyla gamsız bir adammış. Serserinin tekiymiş gençliğinde. Şiddete eğilimliymiş. Kimse sevmezmiş onu. Eniştemle de kavgalıymış zaten. Bunları peki duyduğunda, öğrendiğinde kaç yaşındaydın? Ben 18 yaşındaydım o zamanlarda. Araştırmaya kalktığın dönemler bunlar senin. Tamam. Halan bunları söyledi. Ama aslında sen bir şeyler bildiğini hissettin. Hissettim çünkü söylemiyor, hatırlamıyorum falan diyor. Yani nasıl her şeyi dün gibi hatırlayan bir insan bunları nasıl hatırlamayabilir ki? Israrcı davranmadın mı? Davrandım, yok kızım hatırlamıyorum, yok şöyle yok böyle dedi, geçiştirdi hep beni. Yüz yüze mi buluştunuz halanla? Yüz yüze buluştuk. İlk defa mı görüyordun o gün halanı? İlk defa tanıştım, evet. Peki sarıldın mı? Nasıl davrandı sana? Ya şöyle söyleyeyim, hani bilmiyorum, hani bir şey vardı. Acıma duygusu hissettim onda bana karşı. Hani annesiz büyüdüğüm için mi, yoksa öyle bir babaya sahip olduğum için mi? Hani Aman neden bana veremedim. karşı böyleydi bilmiyorum ve beni sevdiğini çok düşünmüyorum. Çünkü babamı sevmiyor ki beni sevsin bir kere. Halanla babanın arası kötü o zaman. Hani eniştenle kötü, onu Kötülermiş anladım. zaten, 30 yıldır görüşmüyorlarmış. Hani eniştemle kavgalı olduğu için halam da Neden haliyle... peki görüşmüyorlarmış? Ya eniştemin borcu varmış anlatılana göre. Ya babam, ya bu şekilde babam iftira atmış enişteme ama asıl suçlu babam. Hani babam eniştemden borç almış, sonrasında ödememiş ama bunu eniştemin üzerine yıkmış. Hani haliyle tüm aileyi de düşman etmiş, iftira atmış adama. Öyle olunca da halam da eniştemi tutunca tüm aile enişteme düşman oluyor. Halamla 30 yıldır falan görüşmüyorlar. Baban nasıl biri? Baskıcı biri mi? Kavgacı biri mi? Çünkü şimdi diyorsun ki annemi kaçırmış evden. Halanın dediğine göre. Halanı da kaçırmış. Kocasıyla tartışmış, kavga etmiş. Tüm aileyi birbirine karıştırmış aslında. İşte ben bu yönlerini görmedim. Hani ben bir tavırlarını, ben o adamda duygu da görmüyordum. Hani benim zaten bir başımı sevip bir kızım demişliği yoktur, bana bir hediye almışlığı yoktur. Ama onun dışında hani bana karşı çok aman aman bir şiddet olmamıştı, çok sinirlenmediği sürece. Sevgisi de yok, şiddeti de sevgisini yok. de görmedim. Sen yokmuşsun gibi mi o ev? Yani ben kız kardeşime karşı daha farklıydı. Öyle Hani mi? diğer kadından olan. Hani ona yine sevgi gösterirdi. Ya annesinden dolayı yüksek ihtimalle. Hani benim hep üzerime geliyordu. Nasıl olsa başımda annem yok. Yani beni onlara hizmetçi yaptılar. Hani üvey annem daha rahat etsin diye beni bakıcısı yaptı o kız kardeşimi. Ne yapıyordun bakıcılık? Ya ben üniversiteye sırf bu yüzden gidemedim. Hani Ne kız yüzden? kardeşim masraflarını üstlendim eve katkıda bulunmak için. Maddi durumu kötü müydü babanın? Ya kötü denmezdi. Kötü olsa bile, gerçi söylediğim de laf değil aslında. Kötü olsa bile diğer kardeş daha iyi şartlarda yetişsin, okusun diye hani senin eğitim hakkını bu şekilde elinden alamazlar. Babanın bunu yapmaması gerekirdi. Zaten annen yok hayatta. Yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Annesiz büyümüşsün. Birine imtinalı davranılacaksa bu sen olmalıydın zaten. Ama anladığım kadarıyla sen de çok ilgi gören, sevgi gören, yani seni üzmek ve
ağlatmak istemiyorum. Asla o günleri hatırlatmak da istemiyorum. Yok, Ama biraz sizlik değil aslanım. Haklısınız. olayı da öğrenmem gerekiyor, anlamam gerekiyor Yok, durumu. ben kötü oldum yani sadece o kadar. Annenin hiç fotoğrafını falan gördün mü? Yani halam gösterene kadar görmedim. O da çok eski bir fotoğraf. Hani bir arkadaşıma söyledim yapay zekayla hani daha görünür bir hale getirsin diye. Peki annene benziyor musun? Annen kime benziyor? Nasıl biri? Yani bilmiyorum, resimden çok anlayamıyorum. Hani eski zamanda olduğu için biraz. Benziyor musun sen annene? Yani evet, bir tık. Nasıl biri? Yani böyle esmer, uzun saçları var. Fotoğrafı nasıl aldın? Nereden buldun? Fotoğrafı halam işte, bir ok almış. Ha, halam verdi fotoğrafı. Halam verdi. Hani o an böyle dünyanın en mutlu insanı oldum. Peki baban ya da evde hiç kimse o fotoğraf, yani bir fotoğrafı yok mu annenin evdeki hiç kimsede? Evde anneme dair hiçbir şey bulamadım, inanın ki. Aslı abla biliyor musun, hani annesi olmak o kadar kötü ki. Hani çünkü toplum otomatik zayıf halka olarak benimsiyor. Ne demek o? Ya şöyle söyleyeyim, hani her çocuk yaramazdır değil mi? Yani ben yaramaz olduğumda otomatikman velilerden batıyor. tutun şeye kadar, hani başında anne yok ya, bu yüzden böyle falan diyorlar yani. Sen bu yaşa gelene kadar annenin eksikliğini çok fazla kez hissetmişsin belli ki. Her zaman hissettim ki 23 Nisan'da özel günlerde veya bir karne aldığımda hani sevincimi paylaşabileceğim kimsem yoktu ki. Hani bu yüzden bir başarma hırsım bile olamadı. Hani kime neyi kanıtlayacağım ki? Her şey geç aslında sevgi veren bir baban da olmamış. Hani annen hayatta yok ama onun açığını kapatacak, onun yaralarını saracak bir baban da olmamış. Anladığım kadarıyla baban bir evlilik yapmış ama o evlilikte de aradığın sevgiyi bulamamışsın. Sıcak aile ortamını bulamamışsın. Onun zaten benim varlığımdan haberi yoktu. Yani benim varlığımı bilseydi zaten babamla evlenmezdi herhalde. Sonradan mı öğrendin? Sonradan babaannemden aldılar beni. Hani babaannem o yüzden vermiş beni, yoksa kadına kabul ettiremeyecek ki. Hani bekar kadın yoksa nasıl evlenecek onunla? Çocuğum yok diyor. Evlendikten sonra da sen açığa çıkıyorsun. Onu da kandırmış o şekilde. Sana kötü mü davranırdı? Üvey anne Yani. demek istemiyorum ama. Üvey anne ya, cadı bile denilebilir yani o kadına. O kadar mı kötüydü? O kadar kötü. Hani babam öldü zaten, beni kimsesiz bıraktılar. Daha 18-19 yaşlarında hayatı tanımayan bir genç kızdım ben. Hani direkt bana dedi eşek kadar kız oldum. Ben sana bakmakla yükümlü değilim. Baban Her şeyi. öldüğünde sen kaç yaşındaydın? Ben 18-19 yaşlarındaydım. Peki baban öldüğünde seni ortada bıraktılar ne demek? Yani şöyle söyleyeyim, zaten ben tüm birikimimi size söylemiştim. Çalışıyordum, onlara veriyordum. Her şey evde kiraydı. Her şeyi komple yani toparladık. Hani ben de toparladılar, zannettim ki hep beraber taşınacağız falan böyle. Kolilerimi toparladım. Baban öldü, toparlanıyorsunuz, başka bir yere gideceksiniz. Ben öyle zannediyorum. Hani onlar taşınıyor aslında. Hani ben de salak Güneş işte şey yapıyorum, toparlıyorum eşyaları. Hani diyorum ki taşınıyoruz falan. Bana dedi ki sana ne oluyor? Dedi sen gelmiyorsun ki. Hani biz gidiyoruz dedi. Sen Artık ben demedin sana mi, ben bakmakla nereye yükümlü gideceğim? değilim. Sen dedi eşek kadar kız oldun dedi, sen kendine bakacaksın artık. Kardeşim peki? Yani kardeşim zaten üvey annem her zaman onu doldurdu. Hani başka kadının kızı, o bizden değil. Hani hep böyle biz düşmanmışız gibi. Hani Habil'e Kabil'mişiz gibi bizi büyüttü yani, öyle söyleyeyim. Ama ben kardeşime karşı her zaman çok seviyorum. Onu hep bir abla olarak halen daha hani kokusu burnumda tutuyor. Hala daha kardeşimi görmek istiyorum ama üvey annem Aranızı hep soğuttu yani. hep. Hani oysa ki bir abla nasıl kardeşine kötü gözle bakabilir ki? Sen onun için bu kadar özveride bulunurken, bu kadar fedakarlık yaparken, o okusun diye sen çalışırken, evin işlerini yaparken, üvey anne dediğimiz o kadına da yardımcı olurken seni istemediler. Baban öldükten sonra seni kapının önüne attılar. Yani tam olarak öyle. Peki sen ne yaptın? Söylediğin kadarıyla ev kiraydı. O evde mi kalmaya devam ettin? Şöyle hani o zaman benim cebimde 5 kuruş para yoktu. Hani Bütün kazancını zaten onlara veriyordun. aynen öyle, hani bir anda çekip gittiler. Sonra ev sahibi dadandı, hani çıkacaksın falan gibisin hani, ama benim hani vereceğim hiçbir şey yok ki. Sonra dedim böyle böyle hani yalvardım yakardım. Hani en sonunda insaflı çıktı. Hani ev bulana kadar dedi, kal dedi. Hani ev bulana kadar kaldım. Ama sonrası daha zorlu süreç oldu. Ne oldu sonra? 2 ay sonra kadar bir ev buldum. Tamam. Hani sevindim böyle ev buldum falan diye. Çalışıyor musun o sırada? O sırada evet yeni işe girmiştim bir tane AVM'de, ama AVM'de orada bir giyim mağazasında hani. Hani ev buldum diye seviniyordum ama ev sahibim erkek çıktı. Hani bana çok
iyi tavırlarda yaklaşmadı. Ne yaptı? Bana istersem kira Tahmin vermeden. edebiliyorum aslında neler yaptığını da. Bu ataerkil sistem hani zaten tamamen böyle çaresiz kızları avlama üzerine kurulu olduğu için hani en sevdikleri şey böyle zayıf bir kız yeter ki görsünler. Seni tek başına gördüler. Tek başına çaresiz zor durumda. Başında baban yok. Aynen öyle. Arkanda kimse yok. Belki bir abin yok. Ne söyledi sana? İstersen kira vermeden durabilirsin. Ne yaptın? Hemen çekip gittim. Hani o anda çok şükür ki karşıma iş yerinde tanıştığım bir arkadaşım çıktı. Hani beraber ortak başı hani kirayı üstlendik. Başka bir ev mi buldun? Başka ev bulduk. Hani o da eşinden ayrılmış, boşanmış. O, ben, kız hani üçümüz yaşıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. O sen ve kızı. Evli mi? Boşanmış mıydı? Boşanmış evet maalesef. Üçünüz mü kalıyordunuz? Üçümüz kalıyoruz. Sen çalışmaya devam ettin. Evi ortaklaşa kullandınız. Evet. Kirayı ortaklaşa ödediniz. Giderleri ortaklaşa karşıladınız. Yani benim yani tek şanslı yanım bu oldu. Hani onu tanımam benim için bir mucize gibiydi. Nerede tanıştın onunla? İş yerinde ama o yemek şirketinde çalışıyor. Ya aslında sen evet çok şanslısın ki böyle bir tercih yapıp karşına da böyle bir kız çıkmış. Ama şimdi ben şeye takıldım. Düşünsenize bir ev buluyorsunuz, hayatta kalmak için mücadele veriyorsunuz. Zaten ana yok başınızda, babadan darbe yemişsiniz. Hayatta güveneceğiniz kimseniz yok ve daha 18 yaşındasınız. Gidiyorsunuz kendi mücadelenizle bir ev buluyorsunuz. Başınızı sokup dışarıdaki kötülüklerden korunmak için. O güvenirim diye kafanızı sokacağınız evin sahibi bir erkek, şeref yoksunu bir erkek. Ve diyor ki size, görüyor çaresizliğinizi. Çünkü muhtemelen belki pazarlık yapıyor, 3 kuruş daha indirin diyor. İşte şöyle diyor, böyle diyor. Belki eşyası bile yok, onu bile görüyor. Ve diyor ki sen bu evde kal ya diyor para vermeden. Anladınız siz onu. Çok acı bir şey. İnsanlık ölmüş dedirten cinsten olaylar bunlar işte aslında. Maalesef. Eşyaların var mıydı? Oradan bana tek kıyafetlerim kaldı. Onun Bir valiz dışında, eşyayla mı çıktın sen onun oradan? dışında her şeyi götürmüşlerdi. Şimdi ben biraz halana geri dönmek istiyorum. Çünkü hayatta olan ve anneni tanıyan tek kişi o şu anda anladığım kadarıyla. Bir daha yeniden buluştunuz mu? Tekrar görüştünüz mü? Onunla bir daha konuşma fırsatı buldun mu? Sana sonradan bir şey anlattı mı? Halamla sonrasında görüşmedik. Hani sadece annemi bulmam için hani sağ olsun bana destekte bulundu. Hani Nasıl, ne dedi? Nasıl Yani bir destekte bulundu annen? beni akrabalarıyla tanıştırdı babamın. Hani kuzenleriyle vesaire. Hani onlarla tanışınca Onlardan belki- bir şey duydun mu hiç? onların anneni? hani Tanıyan bildiği var mı? kadarıyla anneannemle dedemin yaşadığı evi biliyorlarmış. Hani o da şeyde çalışıyormuş. Taşıma şirketi işte orada çalıştığı için hani oradan nerede yaşadığını biliyormuş. Oraya gittim ben de ama bir sonuç bulamadım. Anneannen deden hayatta değil. Yok onlar da ölmüş. Evlerine gittin, yaşadıkları yere, mahalleye, komşulara. Hiçbir şey öğrenemedin. Resmi gösterdim. Hani tanıyor musunuz diye. Onlar da tanımıyorum dediler. Anneannem dedem de ölmüş. Hani onlar da zaten tanımıyorlar. O zaman halandan yana çok fazla bir bilgi edinemedin sen. Halanla buluşman Bilgi çok bir... edinemedim. Sadece Adanalı olduklarını öğrendim. Peki annenle baban nasıl tanışmış? Benim annem 17 yaşındaymış. Babam da 20 yaşında. İkisi de o zamanlar Adana'da yaşıyorlar. Ama hani yaş farkı var. Hani daha cahil annem falan. Hani annem istemediğini söyledikçe 17 babam, yaşında zaten daha reşit değilken aslında evlenmiş. babam hiçbir şekilde hani peşini bırakmamış. Yani işte sen benim namusumsun bilmem ne falan filan gibisinden. O da hani korkudan. Hani çünkü neden el alem duyuyor, laf söz oluyor falan filan gibisinden. Hani evlenme zorunluluğunu da istemiş. Resmi evlilikten mi bahsediyorsun? Resmi maalesef değil. Zaten babam annemi kaçırmış çünkü aileler istemiyor. Annem yaşı küçük olduğu için. İşte. Kaçırıyor, resmen de evlenmiyor. Peki sen dünyaya geldiğinde resmen evliler miymiş? O zaman da değilmiş. Zaten normalde hani çelik kuvvete şikayet etmişler. Kim? Dedemler. Hı hı. Şikayet etmişler Ne ama için? annemi kurtarsınlar diye. Çünkü kaçırmış annemi. Çünkü 17 yaşında zaten. 17 yaşında reşit değil ama bulduklarında annem 18 yaşına gelmiş ve bana hamile olduğu için iş işten geçmiş artık. Peki sen bunların hepsini halan mı anlattı sana? Kimden öğrendin? Halamdan öğrendim ama
ya pek bir şey bilmediğini söylüyor. Yani tek bildiği ben 2 haftalık bebekken hastalanmışım. Hani babam beni hastaneye götürmüş. Hastaneye götürünce de hani ben hastayım diye annem beni terk etmiş. Annem beni terk edince de babaanneme bırakmış hani kadıncağız baksın diye. Hani benim bildiğim bu kadarı. Sen hastasın diye annen seni terk ediyor. Şimdi bak, babanla ilgili bize bir sürü bir şey anlattın. Bir baba profili çizdin hepimizin gözünde. Aslında biraz kavgacı, gürültücü, ortalığı karıştıran, işgüzar, sevgisiz bir adam. Güzel bir adam profili çizmedin. İyi bir baba profili çizmedin. Şimdi ama annenle ilgili aynı şeyi düşündürtmedin bana. Annen bunu yapacak bir kadın mıymış? Çünkü diyorsun ki halama göre annem babamdan kaçmış. Şimdi kötü birinden kaçmış bir kadından bahsediyorsun. Demek ki bu kadın kötü bir kadın değil. Ben de öyle hissediyorum. Ama baban annenin senden kaçtığını, seni bırakıp kaçtığını söyleyerek seni büyütüyor. Yani ben de yıllarca böyle zannediyordum. Hep bu şekilde benim beynimi yıkadı. Ama halamla tanıştıktan sonra düşüncelerim değişmeye başladı. Halan aslında annenle ilgili daha iyi bir kadın profili mi çizmeye Halam tam anlatmasa da babam yüzünden annemin gitmek zorunda Evet, kaldığını. işte o benim kafamda soru işareti uyandırıyor. Aynı Anladın mı demek şekilde. istediğim? Yani eğer annen böyle biriyse niye seni bırakıp kaçsın o zaman diye düşündüm şu anda sen bunu anlatırken. Baban da bu kadar kötü bir adamsa niye annenden seni alıyor? Babaannene götürüyor. Bırakır gider, umurunda da olmaz kızı yani. Kızını zaten sevmemiş, etmemiş. Onun sevgisini vermemiş, ilgilenmemiş, yeniden bir evlilik yapmış. Bu evlilik uğruna kızını harcamış. Geleceğini de düşünmemiş zaten kızının. Böyle bir adam da annesinden kızı niye kaçırıyor? İnat uğruna olabilir. Acı çektirmek için. Hani bilmiyorum, bir anneyi belki bununla vurmak istedi. Evet, her şey olabilir. Ama bilmediğimiz pek çok şey var bu olayların içinde. Ya da ikimiz de birbirimizden hasret bırakmak istedi. Ya da kötü bir adam kötülük yapmak istedi. Belki de. Şimdi Enis'le göz göze geldim. Benim sana bir haberim var. Ne haberi? Annen yaşıyor ve hayatta. Gerçekten mi? Evet. Aslı abla ciddi misiniz? Gerçekten çok ciddiyim. Şimdi sen bize başvuru sırasında bir sürü bilgi verdin ekip arkadaşlarıma. Bir sürü adres, telefon numarası vesaireler vermişsin. Biz bu bilgiler ışığında bir araştırma yürüttük. Şimdi de annenin İstanbul'da olduğunu ve yaşıyor olduğunu tespit ettik. Biliyordum. Ve bugün anneler günü ve ben sizi kavuşturayım. Tamam. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. İnşallah, umarım. Hani söz vermiyorum ama çok istiyorum. Tamam. Bana müsaade et, şimdi kalkıyorum, anneni Tamam. arayacağım. Sevgili izleyiciler, Emine Hanım'la ilgili geniş bir araştırma yürüttük ve edindiğimiz bilgilere göre kendisinin bir izinin Gaziantep'te, bir izinin de İstanbul'da olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda ikamet adresi de İstanbul'da görünüyor. Bakalım kızının kendisini aradığını duyduğunda nasıl bir tepki verecek ben merak ediyorum. Ama asıl önemli olan şu ki kızını neden geride bıraktığına dair bize ne söyleyecek ben merak ediyorum. Alo. Buyurun. Merhabalar, Emine Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz? Emine Hanım, ben Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya. Bir şansım olsa programından arıyorum. Müsait misiniz? Müsaitim. Aslı Hanım. Evet, programı Gerçekten biliyor siz musunuz? misiniz? Evet, benim. Biliyorum, yakın takip ediyorum. Peki Emine Hanım, o zaman sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Bunu da biliyor olmanız gerekiyor. Çok heyecanlı. Tamam. Yani aslında çok uzun bir süredir size ulaşmaya çalıştık fakat ancak bugün ulaşabildik. Evet çok yoğundum. Nöbetler falan üst üste geldi. Telefona çok bakamadım. Ne iş yapıyorsunuz?
Bakım evinde aşçılık yapıyorum. Temizlik işlerine bakıyorum. Peki tamam, şimdi şöyle yapalım mı Emine Hanım? Siz aracımıza inin. Aracımız şu anda sizin evinizin önünde. Tamam. Siz aracımıza inin. İndiğinizde ben sizi tekrar arayacağım. Tamam, bekliyorum. Tamamdır. Sevgili izleyiciler, evet Emine Hanım siz de duydunuz ki çok yoğun çalışıyormuş. Kendisi hem bakım evinde, temizlik işlerinde hem de aşçı olarak görev yapıyormuş. O yüzden de biz aslında bu kadar uzun zamandır ona ulaşamamışız. Bakalım aracımıza indiğinde, kasayı açtığında kimin başvurduğunu tahmin edebilecekler. Emine Hanım inmişsiniz aracımıza. Evet, indim. Tamam. Sağ tarafınızda bir kasa var, gördünüz mü? Evet, gördüm. Kasanın üzerindeki zarfın içinden çıkan şifreyle kasayı açın Evet. lütfen. Emine Hanım ne çıktı kasadan? Emine Hanım iyi misiniz? Değilim. Ne çıktı kasadan? Benim broşum. Kim bırakmış olabilir desem? Kızım olabilir, güneşim olabilir. Emine Hanım, kızınız Güneş başvurdu programa. Güneş yaşıyor mu? Evet, kızınız yaşıyor hayatta. Ben evladımı 2 haftalıkken elinden alınmış bir anneyim. O yüzden bunu bana Güneş'in getirmiş olması çok önemli. Sizi aracımız buraya getirsin, benim yanıma getirsin. Biz sizinle bir yüz yüze konuşalım mı? Tabii ki. Tabii ki. Sizi bekliyorum buraya. Tamam, geliyorum. Sevgili izleyiciler, bazen duyduklarınızla gördükleriniz farklı şeyler olabilir. Emine Hanım bize kızının ondan koparıldığını söylemek istiyor. Fakat kızı bize neler anlattı? Annem beni bırakıp gitti dedi. Kendisi buraya geldiğinde bir de gerçekleri ondan dinlemek istiyorum. Hiç rahatsız olmayın. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş mu buldum, boş mu buldum bilemiyorum. Neden öyle dediniz? Gelirken çok düşündüm. Acaba gelmese miydim? Kararsız kaldım. Kızınız sizi bulmuş, kızınız hayatta. Evet ama benim hakkımda ne düşünüyor? İsmail benim hakkımda neler söyledi ona? Neler düşünüyor? Acaba oldu. hayallerini yıkmasam mı kızımın? O yüzden kararsızım şu an. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İsmail Bey ölmüş. Ölmüş mü? Hayatta değil, evet. Çok şükür. Dünyadan bir pislik temizlenmiş yani. Böyle düşünüyorsunuz. Evet. Kötü biri miydi İsmail Bey? Çok kötü biriydi. Ne yaptı size bu kadar? Bir insan her ne olursa olsun eski eşinin ölümüne bu kadar sevindiyse bir şey yapmıştır. Aslı Hanım 2 haftalık çocuğumu benim elimden aldı ve öldü diyerek. Nasıl yani? Evet. Nasıl aldı sizin elinizden? İşte çocuğum hastalandı. Hastaneye götürüyorum diyerek aldı. Bir daha da geri getirmedi. Beni Siz terk niye etti. çocuğunuzla hastaneye gitmediniz? Şimdi biz kaçarak evlendik. Kaçarak evlendik. Baştan bir hikayeyi alsam. Tamam. Şöyle en baştan anlatsanız. Olur. Nasıl tanıştınız? Nasıl bu yola girdiniz? İsmail Bey nasıl biri? Bunların hepsini bir öğrenmek istiyorum. Ben Tamam. sizden öğrenmek istiyorum. Anlatayım ama çok hoş hikaye değil. Yani zaten bugün duyduklarım da çok güzel şeyler değildi. Evet. Güneş'ten. Evet. Onun için ben her ne olursa olsun yalansız, dolansız tanışma hikayenizi bir dinlemek istiyorum. Elbette. Biz İsmail'le aynı ilçede doğup büyüdük. İşte sokağa oynamaya çıktığım zamanlar o hep bana baktığını hissediyordum. Sonra işte Kaç onun bana yaşındaydınız? ilgisi 17 yaşındaydık. Küçüktünüz zaman. Evet, evet. Onun hep bana baktığını fark ettim. Sonra bir gün sinema biletleriyle okul çıkışı geldi. O benden 3 yaş büyük.
Birkaç tane bilet vardı elinde. Tabii benim onunla tek başıma gitmeyeceğimi bildiği için birkaç tane bilet almış. Hani arkadaşlarını da davet et diye. Sonra arkadaşlarıma okul çıkışı olduğu için sordum. Hiç kimse gelmek istemedi. Aslında ben de gitmek istemedim ama o çok ısrar etti. İşte biletler yanacak, bilmem ne. Zor Siz bela beğeniyor gittim. muydunuz? Ya Hoşlanıyor muydunuz beğenmek ondan? demeyelim çünkü ben çocuktum, yani sevgi ve aşk nedir bilmiyordum yani. Peki neden gittiniz o zaman? İşte hani biletleri almış ya, bir de çok baskı yaptı. Hani gel diye, biletler yanar dedi. Çocukluk haklı, bir de heyecanlandım, Korktunuz gitmek mu? istedim. Korkmaz mıyım? Korktum tabii ki. Zorla mı gittiniz yani? Ya aslında iltifatlar ediyordu. Bir yandan da hoşuma gidiyordu. Yani Sevgili onun benden miydiniz o sırada? sevgili değildik. Ha. Hani onun benden hoşlandığını hissetmiştim. Güzel sözler söylemesi de hoşuma gitmişti. İyi hissettirmişti size Evet. kendinizi. İkiniz baş başa sinemaya gittiniz. Gittik, evet. Aileme de arkadaşıma gideceğimi söyledim. Hatta çıkış saati de verdim. Gelip oradan beni alabilirler diye. İşte sinemada elimi tuttu. Sonra çok heyecanlandım. Artık sen benim namusumsun dedi. İlk görüşmede oluyor bunlar. Evet. Sonra arkadaşım Dilara'ya gittik. Dilara'ya dedim, Dilara bunları sakın kimseye söyleme. Söz verdirttirdim. Korkuyor muydunuz bunları biriyle Korkuyordum. paylaşmaya? Neden? Çünkü benim abilerim ve ailem çok baskıcıydılar. Yani benim sinemaya gitmeme veya bir yere gitmeme izin vermezlerdi. Abilerim de hatta çok kızardı. Annem abilerimden ve babamdan izinsiz beni bakkala dahi göndermezdi. O O kadar derece baskıcı, sıkı bir ailem vardı. Sıkı evet. değil bu artık, hani böyle artık baskı kuran, Aynen. korkutan bir aileniz Korkutan bir varmış. aile. Çünkü abilerimin ağzından tek çıkan söz namusumuza leke getirme, namusumuza leke getirme. Siz de iki kişinin sinemaya gidip el ele tutuşmasını Evet. Ben aileye söyleyebilecek namusum bir... lekelendi olarak Öyle gördünüz. Ya aslında hep böyle derler ya, anne baba çok önemli diye. İşte hangi eve doğduğun çok önemli diye. Ne demek istiyorum? İşte böyle baskı kurarak büyüyen evlerdeki çocuklar bir süre sonra yalan söyleyen çocuklar haline geliyor. Şimdi ne diyor? Ben kız arkadaşıma gittim dedim, anneme babama. Beni oradan alsınlar dedim. Yapacağını gene yapıyor bu kız. Ya bu kızdan kastım aslında bunun gibi olan herkes için genelliyorum şu anda. Aslında anne babalara yapmamanız gereken şeyi anlatmaya çalışmak için bunu söylüyorum. Baskı kurmak hiçbir işe yaramıyor. Onu korumak için oturup açık açık demokratik bir aile modeli çizerek, otoriter değil bakın, açık açık bir ilişkinin nasıl olacağını, arkadaş ilişkisinin nasıl olacağını, bunun sınırlarının, el ele tutuşmanın namusu nereye kadar etkileyeceğini, bunu yaptık diye yanlış bir evliliğe sürüklenmenin ne kadar yanlış olduğunu, bunu ancak ve ancak bir kız çocuğu en güvendiği limandan, anasından, babasından öğrenir. İşte siz bunları aslında öğrenmeden büyümüşsünüz. Evet. Siz bunları Çünkü çok yanlış küçüktüm. bilerek, baskı Evet. altında büyümüşsünüz. Evet. Ve o zaman da yanlış üstüne yanlış yapmışsınız. Çok kötü. Sürüklendim gittim. Bir Evet. sinema, bir el ele tutuşma, Evlenmeme neden oldu. evlenmenize neden olsa keşke. Yanlış evliliğe sebep Evet, oluyor. evet. Bir kız çocuğunun anasız babasız büyümesine sebep oluyor. Evet, Kaç evet, kişinin aslında. hayatına mal oluyor aslında. Evet. Siz o sinemadan çıktınız. Evet. Ne oldu sonra? Sonra bir müddet sonra İsmail bana işte sen elimi tuttun. Artık benimle evlenmek zorundasın dedi. Yani aslında senin sahibin benim artık Evet. demeye getirdi. Benimle evlenmek zorundasın diye baskı kurmaya Ne çalıştı. kadar yanlış şeyler bunlar. Evet. Ben de onun dediğini kabul ettim. Plan yaptık işte. Önce abilerime anlatacağını söyledi. Abilerimle konuşursam daha iyi olur diye Bir dakika, düşündüm. evlenmezsen benimle mi abilerine anlatacağım dedi. Hayır, evlenmeyi düşündüğümüzü. Hani abilerimden korkuyordum ya. Onlarla konuşacağını söyledi. Hani beni o şekilde hazırladı. Sonra bir gün işte her şey hazır, gidebiliriz dedi. Ben de gittim onunla. Nereye gittiniz? Annesinin evine. Ailesinin haberi var sanıyorum. Hiçbir şeyden haberleri yok. Sizin ailenize söylemeden siz kaçtınız. Gittim Aynen. değil, kaçtım. Her şey hazır dedi. Kaçtım. Evet.
Kaçmak oldu. Aslında öyle değildi ama kaçmak oldu. Ama bir gönül rızası da yok. Yok. İşte elimi tuttu ya, namusum kirlendi ya. Yani korkmasaydınız ailenizden eve geri mi dönerdiniz? Yoksa bu adama gerçekten gönlünüz kaymış mıydı? Yine de her şeye rağmen kaçıp giderdim aslanım. Benim ailem beni kabul etse de ben kaçıp giderdim. Korkmasam da kaçıp giderdim mi diyorsunuz? Dürüst cevap verin ama buna. Ya dürüst cevap olarak o benim ilk erkek arkadaşım olarak tanıştığım kişiydi yani. Beni birilerinin sevebileceğine hakkım olduğunu dahi düşünmüyordum. Neden? Benim fark etmediğiniz sanırım bedensel engelim var elimden dolayı. Ortopedik Hiç fark etmedim engelliyim. siz söyleyinceye kadar. İşte ben bunu kendimde bir eksiklik olarak görüyordum. Onun beni bu şeklimde kabul ettiği için ona karşı böyle daha bir duygusal yaklaşıyordum yani. Siz onu kendinizde bir eksiklik olarak mı gördünüz? O zamanlar öyle görüyordum, evet. Siz gözünüzün ışığının farkında değilsiniz o zaman. İşte o an düşünemiyorum, o an kendimi eksik hissediyorum. Hatta ilkokulda falan elim cebimden çıkmazdı benim. Aileniz sizi bu Engelliler hissettirerek mi büyüttü? bunları hissettirmemeye çalıştılar ama onlar da üzülüyorlardı zaten böyle şeylerden. Bu konular konuşulmuyordu. Oysa ki bunun hiçbir engel olmadığını, Evet. bunun hiçbir öneminin olmadığını ben şimdi anlıyorum ama o zamanlar öyle değildi. O size böyle tatlı sözler söyleyince siz de sevginin böyle bir şey olduğunu düşündünüz. Aynen, Çünkü aynen. zaten anladığım kadarıyla hanımefendi kendi evinde, annesinin babasının yuvasında, o çatı altında gerçek sevgiyi görememiş. Gerçek sevgiyi görememiş insanlar, özellikle kız çocukları, işte başkalarının gözünde hayat boyu yanlış ilişkiler yaşıyor ve gösterilen o sevgiyi gerçek sevgi zannediyor. Doğru olmayan o sevgiyi. Evet, Belki maalesef. altında öfke yatan o sevgiyi, ciddi kıskançlık yatan o sevgiyi sevgi olarak kabul ediyor. Değilmiş, sevgi Değilmiş. değilmiş. Evet, İşte bizim aslında bu programları yapmamızın en büyük sebebi bu. evet. İnsanlara ders olsun. İnsanlar görüp, izleyip, sizin gibi olan pek çok insan var. Tabii ki. Bunun bir engel olmadığını, her tatlı söze kanılmayacağını, eğitim hakkınızın elinizden alınmaması. Bunlardır sevgi. Sizi Evet. düşünmektir sevgi. Bir kadının mesela ayakları üzerinde durmasını sağlayan adam adamdır bana göre. Onun o özgürlüğünü elinden alıp kendine bağımlı, onun vicdanına bağımlı bırakan adam değildir bana göre. O yüzden sizin huzurunuzda ben herkese ibret olsun diye söylüyorum bunları. Peki Evet, siz aslanım. tanıştığınızda Emine Hanım kaç yaşındaydınız? 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydınız. Evet. Kaçtığınızda kaç yaşındaydınız? İşte 17-17,5 yaşlarındaydım. Peki daha reşit değildiniz. Reşit değildim. Aileniz gelip sizi oradan alabilirdi. Evet, evet alabilirdi. Hiç aramadılar mı sizi? Ben... Ya da siz onlara haber vermediniz Ben mi? şöyle hani kaçtıktan sonra ailemi arayıp haber vermeyi düşünüyordum. İşte imam nikahımızın kıyılmasını bekledim. İlk 5 gün bir akrabaların evinde kaldık. Abilerimin gelip beni alma ihtimaline karşı. Daha sonra imam nikahımız kıyıldığı gün annemi arayıp haber vermeyi planlamıştım. Akşam olunca da herkes yatınca arayıp anneme haber verdim. Ben sabah annem gelip beni görür diye düşündüm. Hani nerede olduğumu, nasıl olduğumu. Ne yazık ki abilerim duymuşlar. Koşa koşa oraya geldiler beni almaya. Almadılar mı? 17 yaşındasınız daha. Almadılar. Büyük bir kavga çıktı. Neden? Hatta savaş alanına döndü. Kimle kim kavga etti? Abilerimle İsmail arasında. Neden? Beni onun elinden almak istediler. İsmail de vermek istemedi. Vermek istemedi ve İsmail'e saldırdılar. Mahalleyi yıkarız dediler. Kızımızı bize verin dediler. Çünkü böyle sahip çıkılıyor kız çocuğuna. Maalesef. Sonra onlar bizim daireye girerken ben terliklerimle üst kata çıktım. Sonra onlar daireye girince, evimize girince tekrar koşarak dışarıya çıktım. İsmail de anca Kaçtınız toparlamıştı yani kendini. ailenizden. Evet, o ana kadar hiçbir birlikteliğimiz yoktu. Artık ikimiz de el ele tutuştuk. Ortak bir noktamız oldu. Kaçtık.
Siz ama bunları anlatırken yüzünüzde de bir tebessüm var. Şimdi yani öldüğüne biraz önce hanımefendi eski eşinin öldüğüne sevindi. Ama şu anda siz bunları anlatırken o anlar güzelmiş gibi. O anlar aslında hissettirdiği güzel, şeyler değildi. var. Korkuyordum. Bilmiyorum yani her şey güzel olacak sanıyordum. Öyle düşünüyordum. Peki siz kaçtınız, ailenizden kaçtınız aslında. Evet, evet. Sonra İsmail'le onun bir arkadaşının evine gittik Antep'e. 5 ay hiç dışarı çıkmadan yaşadık. 18 yaşıma girmemi bekledik. Ha. Bir de zaten hamile kalmıştım. Biraz ortalık durulmuştu. Tekrar geri geldik. Hem İsmail. reşittiniz artık hem de hamileydiniz. Evet, evet. Ailelerimize durumu anlatmaya çalıştık. Peki o sırada imam nikahlısınız. Evet, tabii ki Resmi imam nikah yok. Yok, hayır. Resmi nikah kıymadı mı bu adam? Hayır. size? Neden? İşte şöyle oldu. Hani çocuk doğduktan sonra da mı kıymadı? Çocuk, hayır, kıymadı. Hiç kıymadı. Ha. O da şöyle oldu, biz ailesinin yanına gidince onlar bizi pek istemediler. Benim ailemde hiç buzlar çözülmedi yani. Onun annesi ve babasıyla benim ailem tanıştı. Tanışmaya geldikleri gün hatta beni alıp götürmek istediler. Ben de hamileyim dedim. Keşke demeseydim, götürselerdi. O zaman belki imam nikahım olabilirdi. Resmi nikahınız olabilir. Evet, resmi nikahım olabilirdi. Çünkü zaten imam Ay, nikahınız evet, vardı. evet çok heyecanlandım, evet. Resmi nikahımın olmasına engel oldum. Yani gitseydim Evet. belki daha değişik olurdu. Hı hı. Güvende olurdum, gelir isterlerdi, nikahım olurdu. Aslında sevgili izleyiciler çok güzel bir yaşam olayı. Neden güzel bir yaşam olayı? İbret olsun diye anlatılacak güzel bir yaşam olayı. Şöyle ki anne babalar sığınılacak, çocuğun başı dertteyken gidilecek kurtuluş yerleridir. Bir anne baba çocuğa güven veren, sarıp sarmalayan kısımdır. Ama burada belki de Emine Hanım anne babasından dayak yiyeceği için korktu kaçtı. O adamın elini sımsıkı tutarak. Daha yeni tanıştığı 3 aylık ne olduğunu bilmediği bir adamla imam nikahı yapıyor ve kaçıyor. Bilmediği bir yere gidiyor. Nereden kaçıyor? Annesinden babasından kaçıyor. Ortada büyük bir aşk var mı? Yok. Ortada bakın sadece ne var? Korku var. Yani çocuklarımızı korkutursak, onlara sen değerlisin, her ne olursa olsun bu kapı sana açık, yanlış da yapsan senin annenin ve arkandayım, senin babanın ve arkandayım. Doğru da yapsan ben senin yanındayım. Çocuklarımıza bu mesajı vermezsek onlar avuçlarımızın içinden kayıp gider. İşte şimdi burada Emine Hanım'ın başına gelenlerde olduğu gibi. Tamam mı? Siz annenizden babanızdan korktuğunuz için hayat sizi bu yola sürüklemiş. Evet. Belki orada o çocuk aklıyla dayak yiyeceğim diye korktunuz. Abilerimden dayak yiyeceğim Ellerinde diye. sopayla gelen 3 Evet. tane abi var kapının Evet. önünde. Ya İsmail'e davrandıklarından daha kötü davranacaklarına eminim. Çünkü ben onların gözünde namuslarına leke getirmiştim. Peki ondan sonra hamileydiniz, bebek oldu dünya. Bebek oldu, Nasıl? onu da Hala resmi nikah yok. yok. Bakın. Evet, bebek olduktan sonra çok hastalandı. Zaten ben küçük çocuğum. Bebek mi hastalandı? Bebek hastalandı, 15 Neden? günlüktü. İşte Ne hastalığı var? yani vitaminsizlikten midir? Hani rengi benzi soluktu. Belki yaşadığımız evin şartları kötüydü. Benim psikolojim kötüydü. Her şeyden önemlisi Çocuktum, bakın bu. bakamadım. Hastalandı. Siz sağlıksızdınız zaten. Evet, evet. Doğru düzgün beslenmiyordunuz. Evet. Psikolojiniz iyi değildi. Evet. Başınızdan kötü şeyler geçmişti, korkuyordunuz, ilişkiniz bozuktu. Siz nerede nasıl doğum yaptınız? Ev ortamında doğum yaptım. Mahallede yaşlı bir ebe varmış. Onu Bu olan bitenlere rağmen, bu Evet, kötü giden çünkü, hamileliğe rağmen. benim ailemin şikayetçi olabileceğini, yani yaşımdan dolayı polisten korkuyordum. Aslında belki korkmamam gerekiyordu ama İsmail beni korkutuyordu. Senin elinden bebeği alırlar diye korkuttu beni ve İnanıyordunuz. inandım. Evet, Çünkü bilmiyordunuz. bilmiyorum. Çünkü anne baba evinde öğrenmemiştiniz. Evet, evet, evet.
Orada öğrenseydiniz, bilseydiniz Evet. korkmazdınız. Maalesef. Siz son evde doğum yaptınız. Herhangi bir problem yaşanmadı. Evet. Ama İsmail çocuk sağlıksız doğdu. Ya sağlıksız demeyelim de hastalandı. Çok çabuk. Hastalandı. Bakamadınız mı acaba? Bakamadım. Çocuk olduğum için bakamadım. Sonra hastaneden geldi. Öldü dedi. İnanmadım. Ortalığı Bir dakika, yaktım, hastalandı. yıktım. Eşiniz aldı çocuğu, hastaneye götürdü. Evet, evet. Beni kandırmış. Ben inanıyorum. Nasıl kandırmış? İşte hasta dedi. Öyle Hastaneye götürmemiş mi? götürmemiş. Kim bilir? Nereye götürmüş çocuğu? Çocuğu nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bana öldüğünü söyledi. Ben ortalığı havaya kaldırdım. Peki siz hemen akabinde hastaneye gitmediniz mi? Gittim, ortalığı yaktım, ettim ama hiçbir bilgiye ulaşamadım. Niye? Annesisiniz, bilgi almanız Evet, gerekir. belki de oraya gitmedi ki. o Kimliği yüzden mimliği kayıt yok yok. mu çocuğun? Kayıt çıkarmış. Evde doğum yapıldı, çocuğum hasta diye kayıt Tamam. çıkarmış ama ismi ben değilim. Kimin ismi? Ümran diye bir bayan. Anne ismi mi siz Evet, yazmıyorsunuz? evet. Çocuğun annesi olarak siz görünmüyorsunuz. Görünmüyorum. Ümran kim? Bilmiyorum, sonradan duydum. Söylediler, Ümran diye birinin adı yazıyormuş. Bu yüzden de hiçbir hak iddia edemediniz çocuğunuz üzerinde. Hayır. Herhangi bir bilgi de vermediler. Hayır. Eve geri mi döndünüz? Eve geri döndüm ama yani sorduğum zaman üzerine bir de tokat yedim. Çocuğum nerede benim? Dedim, kavga ettim. İsmail onun üzerine çıktı, gitti. Bir gün, 2 gün, bir hafta gelmedi. Terk edildiğimi anladım. O evde zaten günlük tutulan bir evmiş. Maalesef. Yaşadığınız ev günlük tutulan bir ev. Evet. Çocuğun dünyaya geldiği Evet, ev. Yuva evet. kurduğunuz, aile Evet. olduğunuz ev. Maalesef. Bunların hepsi planlıydı belki de. Aynen. Hiç beklediğim, umduğum gibi bir insan değilmiş. Evime geri dönmek zorunda kaldım. Annemin yanına gittim. Annemin yanına gittiğim gün babam eve gelmedi. Neden? Kabul etmiyor hala beni. Mesela hatalarının da farkında değiller. Evet, abilerim bizim öyle bir kardeşimiz yok dedi. Onlar da kabul etmiyor. O sabah 5 gibi evden çıktım, sokaklarda kaldım. Anneniz gitme demedi mi? Hayır demedi. Maalesef. Nereye O da gittiniz? kırgın ve kızgındı. Parklarda yaşadım. Belediye çalışanlarından yardım istedim. Hiç kocanız sizi aramadı mı? Hayır, o zaten beni terk etmiş. Koca değil ki. Resmi Değilmiş. nikah yok çünkü. Evet. İmam nikahıyla almış kızı 17 yaşında. Hamile bırakmış. Bir çocuk dünyaya getirmiş. Çocuğu da elinden almış yalan söyleyerek. Kadın da kapının önüne koymuş. Çünkü resmi nikah yok. Umurunda değil adamın. Evet. Siz sokaklarda kaldınız. Sokaklarda kaldım. İşte bazen yardımlar Tabii bu adamın bir de aldım. resmi nikah olmuş olsaydı namusum diye peşine düşerdi bu kadının. Ya bir de böyle bir durum var biliyorsunuz. O zaman sokaklara düşmezdi bu kadın. Namusu olurdu çünkü. Böyle bir zihniyet çünkü bu aslında. Evet. İşte bir gün yine çok acıkmıştım. Bir lokantaya girdim. Dedim yemeği yedikten sonra kaçarım. Yemeği yedikten sonra tam kaçarken beni fark ettiler. Bir arbede yaşadık. Sonra ben o arada bayılmışım zaten. Beni ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Sonra kendime geldiğimde polis şikayetçi misin dedi. Değilim dedim. Zaten lokanta sahipleri de benim halimi görünce... Niye şikayetçi olmadınız? İşte ben 2 haftalık çocuğum elimden alınmış. Hiçbir şey Ben yapamamışsın. ona bir şey yapamamışım. Yani kendimi savunacak bir durumum yok ki orada maalesef. Hem ailesini kaybetmiş bir kadın Emine Hanım. Hem çocuğundan olmuş. Hem güvendiği kocası diyeceğim. Hani ona göre kocası imam nikahlı eşinden olmuş. Hayatta tek başına kalmış. Sokaklara düşmüş. Evet. Orada da başına bir işler gelmiş. O başına işler geldiğindeki kişilerden de şikayetçi olamamış aslında. Aynen. Korkudan, bilmiyor, hayatı bilmiyor. Çocuk yaşta zaten böyle bir durumun içine düşmüş. Ana baba da hiçbir şey öğretmemiş. Ne yaptınız oradan çıktınız? Oradan Şikayetçi değilim mi dediniz? Şikayetçi değilim deyince gidebilirsin dediler. Ben etrafıma baktım nereye gidebilirim yani. Gideceğim yer yok. Sonra oradan bir hemşire hanım bana dedi üzerim kıyafetlerim de çok kötüydü. Kaç gündür dışarıdaydınız o sırada? Neredeyse
20 gün falan geçmişti. Banyo yapamıyorsunuz. Evet. Üst baş değişmiyor. Aynen. Para yok üstünüzde, Yok. yiyecek hiçbir şey bulamıyorsunuz. Aynen. Hastanede iyiydim, sıcak ortamda en azından yemeğim geliyordu. Doğumhaneye çık, oradan sana kıyafet versinler dedi. Yukarıya çıktım, oradan kıyafetler giyindim. Hastane kıyafetleri. Şöyle doğuma gelen bayanlar orada kıyafetlerini unutuyorlarmış. Bırakılan eşyalar varmış, onlar da saklıyorlarmış. Ben de onu o zaman öğrendim. Tam onları giyindim, çıkmak üzereyim. İşte bir anne doğum yapmış, sütü gelmemiş. Süt verecek birini arıyorlarmış. Ben de zaten göğsüm süt doluydu. Emzirebilir miyim dedim. Çocuğu emzirdim. Ama buradaki kötü şey ne biliyor musunuz Aslı Hanım? Güneşimin sütünü başkalarının çocuklarına para ile maalesef sattım. Para almak istemiyordum ama onlar verince de kabul etmek zorunda kaldım. Bir hafta öyle geçti. Sonra evlerine gittim. Süt vermeye devam ettim. Sonra annenin sütü gelince bir daha yapamadık. Koptuk yani, görüşmedik. Şimdi bu anlattığınız şeyler başka bir şehirde geçiyor. Evet, Ama evet. biz sizi İstanbul'da bulduk. Evet. Ne kadar süredir buradaydınız? O hikaye de şöyle, biriyle tanıştım. Bana çocuğumu bulacağımı söyledi. İsmail'in çocuğumu İstanbul'a getirdiğini söyledi. Ben de ona kandım. Asla. Denize düşen yılana sarılır Evet. mı oldu yoksa? Çocuğumu bulmak için İstanbul'a geldim. O da kandırmış beni maalesef. Çok kötü bir evlilikti. Evlendiniz mi o kişiyle? Hayır, yine o da hiç bu konuya girmek istemiyorum. Evlilik Kandırıldım. yaptınız mı? O çok büyük ağır şiddet gördüm. Yani hiç adını bile anmak istemiyorum. Hiç konuşulsun istemiyorum yani. Başka çocuğunuz var mı? Hayır, olmadı. Tamam. Sonra belediyeye girdim. Bakım evinde aşçılık yapıyorum. Hatta bir de düşünüyordum. Yani İsmail'in çocuğuma bakamayacağını, oralarda bir yerde onu da bulurum hevesindeydim aslında. Hala gözüm çocuğumu Çocuk arıyordu. bakım evine verirler falan diye düşündünüz. Aslında o amaçla siz oralarda Evet, çalışmaya güneşime başladınız. denk gelirim diye. Ben sizin hikayenizi çok iyi anladım Emine Evet. Hanım. Ne demek istediğinizi de çok iyi anladım. Ve sormak istiyorum. Kızınızı görmek istiyor musunuz? Çok emin değilim beni nasıl karşılayacak. Yani benim hakkımda neler söylediler. Bence hiç konuşmayın. Bence susun. Bilemiyorum. Çünkü o sizi kucaklayacak, ben biliyorum. İnşallah. Şimdi kızınız kaç yaşında? 24. 24 yaşında. Sevgili izleyiciler, hiç kolay bir şey değil. 24 yıl sonra, 24 yıldır kızını öldüğünü zanneden Emine Hanım birazdan kızına kavuşacak. Düşünsenize, çok büyük bir şey bu. Evet. Çok büyük bir sevinç. Nasıl biri olduğunu bilmiyorsunuz, kime benziyor bilmiyorsunuz. Ben o yüzden sizin burada durup bir sakinleşmenizi, bir kendinizi toparlamanızı istiyorum. Ya- Onun da sizi böyle güçlü görmesini istiyorum çünkü. Ben onun yanına gidiyorum, toparlanınca sizi de yanıma bekliyorum. Ya bir şey soracağım Aslı Tabii. Hanım. Beni görmek istiyor mu Güneş? Hiç merak etmeyin, endişeniz olmasın. O size kucak açacak, ben buna söz veriyorum. Tamam? Çok korkuyorum. İnşallah kabul eder beni. Neler düşündüğünü bilmiyorum. Siz hazır hissedince yanıma gelin. Tamam. Tamam. Hoş geldin. Canım rahatsız olma. Nasılsın, ne yaptın? Heyecanlısın. Çok heyecanlıyım. Annen çok acılar çekmiş bir kadın. İnan çok çileler çekmiş. Ne yaşamış ki? Onu sana kendi gelince yüz yüze anlatır. Çok uzun hikaye. Şimdi sana şunu söyleyeyim Peki bir şey ki, var mı? Yani bir sağlık sorunu yok değil mi? Hayır, hiçbir şey yok. Merak etme. Çok şükür. Gayet iyi.
Ama psikolojik olarak çok acılar çekmiş. Aslında Kıyamam. hiçbir şey senin bildiğin gibi değil. Yani mesela sen terk edilmiş bir çocuk değilsin. Annen seni terk etmemiş. Tam aksine baban annene senin öldüğünü söylemiş. Evet, Onu da mı kandırmış? onu da kandırmış. Annen çok çaresiz kalmış, sokaklarda kalmış. Tüm detaylarını sana siz bir araya gelince anlatacak. Ama ben şunu bilmek istiyorum, şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi senin baban bir kadınla evleniyor Evet. ve senin bir üvey kardeşin var. Üvey de değil aslında da Yani aynı babadan olan bir kız babalarımız kardeşin bir, var. evet. Senin kız kardeşinle arandaki yaş farkı ne? Yani 5 yaş var aramızda. 5 yaş falan var. Peki bu süreçte babanın başka ilişkileri olmuş mu? Başka bir çocuk, Yani onu da yapmamıştır herhalde. başka bir evliliği? Ay, bilmiyorum, öyle bir şey duymadım ben. Öyle bir şey duymadım. Peki senin kimlik kartının üzerinde anne adı ne yazıyor? Ümran, Peki senin üvey annenin adı neydi? Ümran. Evde doğum yapıldı, çocuğum hasta diye kayıt Tamam. çıkarmış ama ismi ben değilim. Kimin ismi? Ümran diye bir bayan. Anne ismi mi siz yazdınız? Evet. Evet. Çocuğun annesi olarak siz görünmüyorsunuz. Görünmüyor. Ümran kim? Bilmiyorum, sonradan duydum. Nasıl yani? Ben anlayacağımı anladım. Bence siz de anladınız sevgili izleyiciler. Annen sana bunlarla ilgili tüm detayları anlatacak. Anneni kandırmışlar aslında. Yani annem aldatılmış mı? Annen aldatılmış. Allah kahretsin. Ya Güneş annen geliyor. Sen de çok güzelsin ya. Bana öldü dediler yavrum, ben biliyorum, bana da öyle dediler senin için. Ama ben biliyorum gerçekleri. Hep hissettim. Biliyordum senin ölmediğini. de hissettim ama hiçbir şey yapamadım. O yüzden çok üzgünüm. Lütfen beni affet ya. Yok, ben sana kızgın değilim. Güneş, Emine Hanım. Ayrılmıyorlar. Bir dakika bir bakın bana. Ben sizi şimdi baş başa bırakıyorum. Siz 24 yılın titriyorsunuz. Hasretini, 24 yılın acısını anne kız birlikte çıkarın. Tamam mı? Sevgili izleyiciler, bu güzel ve anlamlı günde bir anneyi kızına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım. Başta kendi canım annemin Anneler Günü'nü kutluyorum ve ekranları başında bizi izleyen tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum ve kendini anne gibi hisseden tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun efendim. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.